Haydi bakalım. Biraz yumuşak mı olmuş acaba? 5 dakika bezelere kesme bölümü. Usta ne yapıyorsun sen öyle hamurlarla? Ah! Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz sevgili seyirciler. Efendim susam kavurdum. Kavrulmamış susamları geçtiğimiz tariflerin bir tanesi simitin tarifinde tavayı sıcakken koymuştum. Böyle patladılar filan korktum. Sonra sizlerden yorum geldi. Oktay Usta soğuk tavaya dök sürekli karıştırarak kavurursan güzel olur dediniz. Evet hakikaten sizin söylediğiniz gibi yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Sizlere teşekkür ediyorum. Çörek hazırlayacağım. Çöreğin üzerinde de güzel kavrulmuş susam. Kavrulmuş susam satın da alabilirsiniz. Bir kavrulmuş bir kavrulmamış satılıyor. Kavrulmuş olursa daha iyi sevgili seyirciler. Kavurmak bayağı zahmetli oluyor. Çörek için neler gerekli? 4 su bardağı un, 4'te 1 22 gramlık 4'te 1 efendim yaş maya sevgili seyirciler. Burada 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı çiçek yağı hamurunda. Diğer yarısı da ara katta olacak çünkü. 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı sevgili seyirciler tuz. Burada 1 su bardağı tahin var. 1 su bardağı tahinle yarım çay bardağını birleştireceğim. 2 tane yumurtanın bir tanesi de içine olacak. Oo çok karıştırdın Oktay Usta. Çıkamayacaksın bu işin içinden diyeceksiniz. Toparlıyorum o zaman. Hiç merak etmeyin. Önce hamurdan başlayalım. Gerisi daha kolay olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 4 su bardağı unun üzerine 2 çorba kaşığı sevgili seyirciler şekeri döktüm. Şuradan şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz veriyorum buraya. Hem şeker hem tuz. İlginç değil mi? Ama öyle güzel oluyor sevgili seyirciler. Ondan dolayı. Evet şimdi şöyle bir karışsınlar. Tuz, şeker karıştı. Ortayı açıyorum. Ortayı açayım. Şimdi detaylarıyla gidersem daha kolay olur sevgili seyirciler. Evet, bu arkadaşı şöyle köşeye alıyorum. Gel canım şöyle. Evet, burası buraya geliyor. Şimdi sevgili seyirciler, havuz yaptık. Havuzun içerisine 1 çay bardağı ılık süt, yarım çay bardağı çiçek yağı, yarısı da iç harcı lazım bize. Evet, yarıya kadar geldi. Sen de böyle gel canım. Bir tane yumurta kırıyorum. Bir yumurta da kırıldı. Yumurta, çiçek yağı, süt, su geliyor şimdi. Yalnız benim suyum, şuradaki su soğuk. Ben buna hemen bir yarısını dökeyim. Yarısına da sıcak su vereyim ki. Sevgili seyirciler, mayalı hamur işleri tariflerinde soğuk sıcak dengesi çok önemlidir. Yani neticeye kavuşmak için hep ılığı sever. Ilık su, ılık süt, hep ılıklarla giderseniz neticesi güzel olur. Allah'ın izniyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tezgahımda siliyorum. Şimdi yoğurma bölümü. Önce parmaklar sıvıların içine geliyor. Şurada mayayı yakalıyorum. Güzel bir eritiyorum. Maya eriyor. Sevgili seyirciler, sıvılar da aynı zamanda karışmış oluyorlar. Önce kıvam ortaya çıkartılıyor sevgili seyirciler. Kıvam ortaya çıkartıldıktan sonra biraz yumuşak mı olmuş acaba? Canım benim geliyor. Hop bak tamam güzel. Hemen bir kaseyle un getiriyorum. Un geldi sevgili seyirciler. Hafiften şöyle bir tezgaha un vereyim. Hem de hamurumuzu yoğururken özetleyeyim içindekilerde neler var. 4 su bardağı un, yarım çay bardağı çiçek yağı, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt, 1 yumurta, 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, sevgili seyirciler 4'te 1 yaş maya. Hep bugüne kadar instant maya kullandık. Instant maya özellikle soranlar çok oluyor. Marketlerde kabartma tozu ve vanilyayla aynı reyonda satılıyor onlar. 10 gramlık oluyor. Oo, güzel bir hamur çıktı. Yalnız sevgili seyirciler. Haydi bakalım. Biraz şöyle hafiften tezgaha un serperek güzelce hamurumuzu kaç dakika iyi yoğrulursa neticesi güzel oluyor sevgili seyirciler. En az 3 dakika
Ama 5 dakika yoğurursanız aleyhülala daha da güzel olur. Efendim Oktay Usta'dan tahinli çörek için hamur hazırlanıyor. 5 dakika yoğuracağım. Sevgili seyirciler, hamur yoğurmak hem güzel hem yorucu ama aynı zamanda da insana spor yaptırıyor. Şimdi hamur gerçekten güzel oldu. Yalnız bu hani pastanelerden aldığımızda hamurun böyle çok güzel tel tel dökülüyor ya. Aslında bir püf noktası var da biraz korkuyorum sevgili seyirciler. O yöntemi uyguladığım zaman bana kızanlar olur diye. Ama paylaş derseniz paylaşırım ben, siz bilirsiniz. Hani köfte yaptığımız zaman köfteyi kaldırıp böyle bırakıyoruz ya. O yöntemde yaparsanız aslında hamurunuz çok iyi özleşir. Yani bunu biraz korktuğum için yani hamura sert davrandın diyenler olacak diye korktuğumdan dolayı yapamıyorum. Ama isterseniz yine de ben sizlerle paylaşayım şu yöntemle. Bunu yaparsanız yapıp yapmama konusunda serbestsiniz. Nimete kötü davrandı demeyin, nimetin iyiliği için. Bu yöntem sevgili seyirciler hamuru müthiş bir özleştiriyor. Yani biraz yoğurdunuz, sonra biraz ara ara böyle yaptınız. Sonra yine şöyle tabanla devam ettiniz. Gerçekten hamurunuz 10 numara 5 yıldız olur. Ama benim amacım nimete kötü davranmak değil, püf noktasını sizlerle paylaşmak olduğunu belirtiyorum. Önce ele yapışmıştı. Sonra böyle hafiften un serptim. Ele yapışmaz hale getirdim sevgili seyirciler. Ve şimdi hamuru direkt alıyorum. Karıştırma kabının içine tekrar. Evet, üzerine bir streç film kapatıyorum. Ya da naylon poşetten de yararlanabilirsiniz. Streç film de olur. Ilık ortamda uykuya uyutuyoruz. Yani mayalanması için yarım saat bekletiyoruz sevgili seyirciler. Yarım saat sonra bezelere kesme bölümü. Tahinli çöreğimizin hamuru mayalandı. Efendim hemen şöyle üzerine açıyorum. Evet, şimdi streç filminde kaldırıyorum. Streç film olabilir, naylon poşet olabilir, ılık ortamda güzelce mayalanmış olmasını sağlıyoruz sevgili seyirciler. Evet, şimdi bakın yumuşacık bir hamur. Hemen şöyle parmaklar yanlardan geliyor ve sonra tak tezgaha alıyoruz. Yumuşacık olmuş. Sevgiyle hazırlanan bir hamur sevgili seyirciler. 5'e bölünecek bu hamur. Şöyle gel canım bakalım. Oo, puf puf olmuş. Çok güzel. Evet. Bismillah. 1, 2, 3, 5. Oo, güzel. Gayet iyi. Sevgili seyirciler, hem de bereketli olacak inşallah. Ev ortamında hazırlanmış harika bir tahinli çörek. Tahinli sevgili seyirciler, içinde tahin ve toz şekeri olan, bakın şöyle taban sıkıştırıyor bakın. Şöyle geliyorum, şöyle benim açımdan baktığınız zaman parmaklar şu vaziyette. Sevgili seyirciler, tabanımla ittiriyorum hamuru ve güzelce yuvarlıyorum. Evet, şimdi hemen hiç beklemeden tabağa un serpiyor ve tabağa alıyorum. Bütün hepsini aynı işlemi yapacağım. Sevgili seyirciler, bir 15 dakika daha bir mayalanma süreci olacak. 2 sefer mayalanıyor. Yarım saat bir mayalanma, 15 dakika bir mayalanma. Aa canım benim, ne yaptın sen? Gel buraya. Gel. Patlamış buradan eldivenim. Eldiven kazası olmuş. Bakalım. Tamam. Evet, yuvarlıyorum. Sevgili seyirciler, bakın parmakların arasında güzelce sevgiyle yuvarlandı. Ve şimdi tekrar dinlenmeye gidecek. Üzerine biraz daha un. 15 dakika daha dinlensin. Sonrasında buluşma anı. Tahin, toz şeker ve çiçek yağı karışımıyla buluşacaklar sevgili seyirciler. Yine kapatıyorum üzerini ve 15 dakika daha dinlendiriyorum tahinli çöreğimizin hamurunu. Tahinli çöreğimiz için bütün hazırlıklar tamam sevgili seyirciler. Şimdi yapmamız gereken işlem, bir kasenin içerisine 1 su bardağı, ama büyük bir su bardağı sevgili seyirciler,
tahini alıyorum. Aldıktan sonra buranın üzerine yağ ilave edeceğim sevgili seyirciler. Güzel böyle yağla birlikte sürülebilir bir hale gelmesi gerekiyor. Bir çay bardağı toplamda yağımız vardı. Bir çay bardağı yağın yarısı hamurda, yarısı da tahinin içinde olacak sevgili seyirciler. Hiç kalmasın, tahin pahalı bir ürün. Şöyle güzelce iyice sıyırayım bardağımı. Tamam. Sıyırayım derken biraz da kenarlara döktüm. Oluyor işte bazen böyle mutfak kazaları sevgili seyirciler. Şimdi tahin hazır. Başlangıçta malzemelerimizi hazırlarken şekeri koymayı unutmuşum. Özür dilerim. Şimdi şekeri getirdim. Çünkü arasında toz şeker, tahin olacak çöreğimizin şu akıcılıkta sevgili seyirciler bakın. Böyle akıcı olmadığı takdirde hamura sert yapışırlar. Yerken damakta da güzel, hoş bir tat bırakmaz. Ondan dolayı şu akıcılığı yakalamamız lazım. Çok böyle topakçıklar varsa çırpma teliyle de karıştırabilirsiniz. Tamam, burası hazır. Hemen şöyle alalım. Susamı kavurdum. Evet, yumurta sarısını hazırladım. Güzel yumurta sarısını az bir çiçek yağıyla buluşturdum. Sevgili seyirciler, tezgahın üzerine yağ kalmaması gerekiyor. Hamuru da şöyle alacağım. Hamurlarımız mayalandı. 5 tane hamur. Bakın şöyle birinciyi alıyorum. Gel canım buraya bakalım. Sevgiyle bakın. Aldım. Diğeri kapatıyorum ki hamurlar kurumasınlar. Çaydanın altını da kapatayım ki zarar vermesin önüne. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yiyenlere şifa olsun diyoruz. Hamurun yumuşaklığına bakın sevgili seyirciler. Puf puf görüyor musunuz? 4 su bardağı una sadece 1/4 maya koydum. Çok maya koymadım sevgili seyirciler. Eğer yaş mayanız da yoksa problem yok. Instant maya olabilir. Onun yarısını koyarsanız yeterli olur. Ya da kuru mayalar var ayrıca bir de suda eritilen. Ondan da şöyle bir tatlı kaşık kadar ama çok dolu olmasın. Haydi bakalım bismillah. Şimdi tahinli çörekte püf noktalarından bir tanesi de sevgili seyirciler hamurumuz şu hamur uzunlamasına açacağız ki çünkü rulo yapılacak. Rulo yapılacağından dolayı enine çok aşırı değil. Boyu daha çok uzun olması gerekiyor. Evet. İncecik oldu mu? Oldu. Gel bakalım canım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sevgili seyirciler buradaki harcımızı şu tahinli harcı 5 taneye 5 taneye göre bölüyoruz. Sonra sevgiyle üzerine sevgili seyirciler güzelce sürüyorum. Ne koymuştuk içine? Yağ ilave ettik. Eğer ki baktığınız tahininiz çok akıcıysa o zaman yağ ilave etmeye gerek yok. Tamam. Biraz şöyle esnetelim. Böreklerde yapıyoruz ya hani esnetme sevgili seyirciler. Onu bunda da yaparsak çok güzel olur. Çünkü tel tel olması açısından. Güzel. Ne kadar ince hamur işi yani şuradaki incelik çok önemli sevgili seyirciler. O zaman o kadar performansı iyi olur. Neticesi yani. Herkesinkinden sizinki daha güzel olur. Nasıl yaptın bunu? Bu çok güzel olmuş diyeceklerdir inşallah. Evet, şimdi burası tamam. Hemen şekerini serpiyorum. Sevgili seyirciler, şöyle bir su bardağı şekeri paylaştıracağım. Tamam. Haydi bakalım. İncecik oldu bakın sevgili seyirciler. Görüyor musunuz? Bak. Hamurun inceliğini görün. Tamam. İsterseniz şuraya ceviz seviyorsanız biraz ceviz serpebilirsiniz. Ceviz sevenler için söylüyorum. İsterseniz bir tanesini de cevizi yaparım hatta. Hem sizinle de paylaşmış olurum sevgili seyirciler. Ne kadar katmanı çok olursa incelik açısından o kadar neticesi iyi olur sevgili seyirciler. Tamam gel canım. Sen de gel. Tamam. Şimdi burada inceltiyoruz bir de. Alanımız gayet geniş ve ferah olmalı. Hatta şöyle yapabilirim biraz.
Bazen kızıyorlar bana. Oktay Usta ne yapıyorsun sen öyle hamurlarla falan böyle. Ama duramıyorum ya. İçimdeki derler ya, içimdeki çocuk böyle hareketler çekiyor falan böyle. Sevgili seyirciler, çocuklarımıza mutfağı sevdirmeliyiz. Yavrularımıza böyle biraz tiyatro havasında yemekler, tarifler sunarsak o yavrular güzel, mutlu olurlar. Şimdi bakalım biraz hafiften bir kıvrım yapayım. Ya çok güzel olacak sevgili seyirciler. Hafif de kıvrım verebiliyor muyuz bakacağım. Tamam. Hafiften de kıvrım verdik. Evet, şimdi olması gereken bütün her şeyi yaptık biz Allah'ın izniyle. Sevgili seyirciler, şimdi tepside yaparsam daha kolay olur. Geçişlerde sıkıntı çekmeyeyim diye. Canım, ortaya iner misin lütfen? Tamam. Evet, sevgiyle ortadan başlıyoruz sevgili seyirciler. Şuraya geliyor ya bak, şuraya gelince şurayı alta sıkıştırıyoruz. Şu arkadaşı oraya sıkıştırdık. Hafiften bastırıyorum. Çok bastırmayalım ki o katmanlar birbirine geçmesinler. Kıvrımlar var ya, incecik. Evet efendim, ben bu yöntemde devam ediyorum açmaya. Siz beni takip ediniz. Tahinli çöreklerimiz hazırlandı. İlk başlangıçta demiştim ya bastırmıyoruz diye. 3 tanesine bastırılmış olarak yapacağım. Diğer 2 tanesini de serbest şuradakilerle öyle bıraktım sevgili seyirciler. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum ve susam serpeceğim. Yumurta sarısını sürdükten sonra değerli seyircilerim efendim ben sizlerle tarifleri paylaşıyorum. Benim de efendim Instagram hesabımdan sizler de tarifleri efendim paylaşırsanız bizimle etiketleyip hem görmüş olurum hem de oradan sonra tüm seyircilerimizle bakalım en güzel tahinli çöreği kim yapmış videolarınızı paylaşmış oluruz efendim. Birbirimizi takipte kalalım sosyal ağlarda. Evet, şimdi yapılma aşamalarında birbirlerine hamurlar beklediği için mayalanmaları da devam ediyor bu sırada sevgili seyirciler. Şimdi bizim yumurta sarısını sürdükten sonra hamuru kontrol ediyoruz. Puf puf olmuşsa artık fırına gitme vakti gelmiş demektir. Bir yumurta sarısını da sürdüm. Hemen hepsine paylaştırayım. Güzel sevgiyle fırınımız 180 derecede, fanı çalışıyor. Ama tek tek pişireceksek o zaman fan açmaya gerek yok. Gel bakalım canım, bismillah. Bol susamlı mı seversiniz sevgili seyirciler? Susamını da kendi kavurduğum susamdan serpiyorum üzerine. Kavrulmuş susam da alabilirsiniz. Bol susamlı. Şuradakine son yaptığıma sevgili seyirciler içerisine biraz ceviz fındık karışımım vardı, buzdolabına baktım. Ondan biraz serptim. Bakalım nasıl bir tat olacak. Ben de inşallah sizlerle o paylaşımlar bölümünde ben de paylaşırım. Yaptığım cevizli nasıl oldu, fındıklısı, karışımlısı nasıl oldu, sadesi mi güzel. Birbirimizle ne yapıyoruz? İletişim halinde kalıyoruz sevgili seyirciler. Gidiyor fırına. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Evlerinize bolluk, bereket olsun. Sevgili seyirciler, fırınım hazır. 180 derecede. Alanım biraz dar olduğu için zorlanıyorum. Oktay Usta biraz gidiş gelişlerde zorlanıyorsunuz diyorsunuz. Haklısınız. Gerçekten öyle mi? Yapacak bir şey yok. Eldeki ve evdeki imkanlar ölçüsünde diyoruz. Evet. Bir tanesini alt kata, bir tanesini üst katına atıyorum. 15 dakika sonra, yok 10 dakika sonra şey yapacağım. Bir yer değiştireceğim. Alt üst yapacağım ki dengeli pişsin ama fanlı bir şekilde çalışıyor. Çayımı demliyorum, temizliğimi yapıyorum. Sonra da tahinli çöreklerin güzel kokusu eşliğinde sunum bölümü diyoruz.
Tahinli çöreklerimiz fırından çıkıyorlar. Aa, güzel güzel kızarmışlar. Harika bir görüntüsü var. Önce tekli tepsiyi alayım. Gel canım bakayım şöyle gel. Ondan sonra diğerini alayım. Ah! Boş bulunup tepsiyi tutmuşum sevgili seyirciler. Elim yandı. Her zaman iki eldivenle tutuyordum. Yine öyle zannettim bir anda almışım. Evet. Şimdi tahinli çöreğimiz çıktı. Birinci tepsi. Diğer tepsiyi de getiriyorum. Şimdi burada tahinli çörekte iki metot yaptım. İkisini de sizlerle paylaşayım sevgili seyirciler. Bir tanesini bastırdım, bir tanesini de hiç bastırmadım. Şimdi bastırılmış olanlar şuradakiler. Şu iki tane de bakın hiç bastırılmadan olduğu için onlar da yukarıya doğru biraz yükselmişler. İki tercihi de sizlere sunmuş oldum. Gel bakalım canım şimdi. Şöyle sevgili seyirciler. Şu arkadaş da gelsin buraya. Tamam. Toplamda 5 tane çıktı. Şuradakiler sevgili seyirciler sunum için. Buradaki de doku testi için. Tamam. Hemen tepsiyi kaldırayım buradan. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Güzel güzel sevgili seyirciler tahinli çöreğimizi. Açıklamalar bölümüne de buradaki ne kadar ne koydum hepsini inşallah toparlamış olarak yazacağım inşallah. Evet, çayımız demlendi. Demlenmiş çay ile güzel olur. Sıcak sıcak, taze taze tahinli çörek Oktay Usta'nın YouTube kanalında. Efendim şu ana kadar kanalıma abone olmayan dostlarımız varsa davetlisiniz. Abone olursanız mutlu olurum. Efendim sosyal ağlarımdan bütün alanlardan Şef Oktay Usta diye yemek tariflerimizi aratırsanız her zaman yeni tariflere ulaşmış olursunuz sevgili seyirciler. Önce dokunayım isterseniz. Sıcak sıcak. Şimdi doku testine geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gel canım gel sıcak sıcak gel. Evet sevgili seyirciler bakın şimdi doku testinde şöyle güzelce parçalayacağım. Siz tüm detaylarını görmek istiyorsunuz. Hay hay diyorum. Bakın efendim şimdi inceliklerini de görelim. Çektire çektire, esnete esnete sevgili seyirciler hamurumuzu yapmıştık. Görüyorsunuz tel tel, araları tahinli. Efendim güzel, en ekonomik haliyle hazırlamaya çalıştım sizler için sevgili seyirciler. Bakın katmanlarına bakın. Daha çok sıcak. Az daha soğusa daha da böyle esnemiş olurlar. Ama ben veda vaktim geldi. Ondan dolayı sizlerle sevgili seyirciler güzel bir çörek tarifini paylaştım. İnşallah sizlere faydalı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.